84'te Boğaziçi Üniversitesi'ne sosyoloji okumak için başladığımda o dönem BÜYO'ya kaydoldum. Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları. Ve biz Mehmet Açar'ın yönettiği Fantazya isimli bir oyun oynadık o sene. Oyunun özelliği sözsüz olmasıydı. Hiç bir metin yoktu ve biz tamamen hareket kurgusu üzerinden çalışmıştık. O oyunda çalışırken ben kendi kendime bedensel olarak çalışma yapmaya karar verdim. Yani hiçbir teknik öğrenmemiştim o zamana kadar. Ama fiziksel çalışmak istediğimi anladım ve kendimi eğitmek için çalışma ihtiyacım oldu. Ama o dönemde İstanbul'da öyle bağımsız atölyeler yoktu. Şansıma Gayvan Macmillan'ın o sene Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Maslak'taki spor salonunda herkese açtığı bir takım teknik çalışmalar buldum. Ve hakikaten o çalışmalara katıldım. 2 sene boyunca da çok yoğun bir işte Cunningham, Graham tekniği çalıştım Gayvan Hoca'yla. Ve tabii o dönemde biz Gayvan Hoca'nın bu açtığı alanda Mehmet Sander, Canan Erek, Cemal Soysalan gibi kişilerle tanıştım ben. Ve 85-86 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde bir modern dans kulübü kurdum. Onlarla ayrıca çalışmalar yapabilmek için. Ve biz orada bayağı böyle günlük hayatı performans gibi yaşadığımız bir dönem geçirdik. Yani tamamen işte geceleri çöp konteynerlarıyla yaptığımız performanslar mı isterseniz, yoksa işte bir evin banyosunda küvet performansları mı isterseniz, işte eşimizi dostumuzu çağırıp o dönemde böyle hayatımız tamamen aslında hareket ve dans üzerinden organize olan bir hale dönüşmüştü. Sonra onlar hepsi yurt dışına gittiler. Ve ben kaldım, sosyoloji eğitimine devam ediyordum zaten. Yeni insanlar geldi. O yeni insanların içinde işte Emre Koyuncuoğlu, Deniz Altınay, Deniz Boro, Bikem Kerametli gibi öğrenciler o dönemde orada Boğaziçi'nde olan öğrenciler vardı. Deniz hukuktan geliyordu. Ve biz orada çalışmalara devam ettik dans kulübünün içinde. Mezun olduktan sonra da ben böyle bir sene bir Hindistan'a gidip geldim. Sonra hepimiz işte çalışmaya başladık, para kazanmaya başladık ama bir taraftan hareketle ilgili araştırmaya da devam etmek istiyorduk. Yine şansımıza o dönem Tarlabaşı'nda, şimdi Manastır diye bilinen, o zaman işte İstanbul Sanat Merkezi, İSM diye bilinen bir eski binayı birisi sanatçılara kiralamaya başlamıştı. Ezel Akay'ın da orada bir stüdyosu vardı. O da bize açtı stüdyoyu. Biz de orayı işte kiraya birazcık katılarak bir kendi stüdyomuz haline getirdik. Ve çalışmaya başladık böyle akşamları, iş çıkışı. Mustafa Kaplan ve Ziya Azazi de katıldı bize o dönemde. Ve biz Yeşil Üzümler Yenmez zannetmiştik diye bir iş yaptık orada. Çok böyle disiplinler arası, yine hareket tiyatrosu tarzında bir çalışmaydı. Ve ondan sonra adımız Yeşil Üzümler olarak kaldı. 6-7-8 sene aslında birlikte düşünüp üretmeye devam ettik. Ben o sırada bir 92-94 arası gösteri sanatları üzerine bir master yapmak için İngiltere'ye gitmiştim. O dönemde fiilen o çalışmalara katılmadım ama hep beraber düşünmeye devam ettik ve benim mesela master tezim aslında olan Cassandra isimli bir çalışma yaptık Yeşil Üzümler kontekstinde. Sonra 98-99 yılı arasında yine bir araştırma bursuyla ben New York'a gittim. New York Üniversitesi'nde doktora tezimi çalıştım. Ve döndüğümde bu sefer hiç dansla ilgisi olmayan insanlarla bir çalışma başlatmak istedim. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne bir ilan verdim. O ilana gelen tanımadığım kişiler, ama onların içinde işte annem gibi, halam gibi tanıdığım kişiler de vardı. Biz o dönem Roxy Kulübü'nün içinde, Roxy Kulübü'nün açık olmadığı zamanlarda orayı böyle bir stüdyo haline getirip çalışmaya başladık.
Ve benim amacım bu çalışmanın en az 3 ay devam etmesiydi. Yani 3 ay devam ederse hani o atölyenin içinden bir sonuca ulaşabileceğimi düşünüyordum. Sonra o çalışma 1 seneye uzadı. Sonra 2. seneye uzadı. Sonra biz böyle ufak müsamereler yapmaya başladık bu ekiple. Bu ekipte çok farklı alanlardan, çok farklı bakış açılarıyla gelmiş, yine farklı jenerasyonlara ait kadınlardan oluşuyordu. Ve hareket atölyesi topluluğu olduk bu ekiple biz. 2003'te de ilk profesyonel gerçekten işimizi yaptık. O çalışmada Ülke adında bir kısa film oldu. Seyirciyle böyle direkt karşılaşmaktan hala çekiniyorduk. Ama o araştırmayı da bir profesyonel işe dönüştürme ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla biçim olarak dedik ki niye biz bunu film olarak düşünmüyoruz? Benim o dönemde oturduğum Boyacıköy'de eski bir Rum evini tamamen sahne haline getirdik ve filmi orada çektik. Tolga Yüceil ve Ali Kazma yönetmenliğini yaptılar ve İF Kısa Film Festivali'ne davet edildi. Yarışmalı bölümde hatta yarıştı Ülke filmi. Ve biz 2003'ten başlayarak Hareket Atölyesi topluluğu olarak profesyonel sahne işleri üretmeye başlamış olduk. 20 sene boyunca da devam ettik. Farklı yaşlardan, farklı altyapılardan gelen, hiç daha önce çoğunlukla bedenle çalışmamış, yani sanatsal bir disiplin olarak bedenle çalışmamış kişilerden oluşan bir topluluktuk. Biz, herkesin farklı ilgi ve merakları vardı ama bir arada araştırmaktan çok mutlu olan bir ekiptik. Birbirimizden pek sıkılmadık bu 20 sene boyunca. Ve birlikte araştırmaya ve fiziksel olarak üretmeye bu merakla devam ettik. Aslında bizim için önemli olan bilmediğimiz şeyleri yapmaktı, bilmediğimiz yerden konuşmaktı. Dolayısıyla o belirsiz alanda kalmaktan mutlu olan insanlar olarak devam ettik çalışmaya. O dönemde ne ilgimizi çekiyorsa tema olarak, konu olarak o konu üzerine araştırma yaparak başlıyorduk çalışmaya. Ve yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak bir takım referanslar birikiyordu, bilgiler birikiyordu. Bunlarla stüdyoya girip doğaçlamalar çalışıyorduk. Sonra o doğaçlamalardan çıkan meseleleri tekrar masaya yatırıp yeniden onlar üstüne düşünmeye başlıyorduk. Ve bu masa başı çalışmalarından yeniden fiziksel alana dönüp o denemelere devam ediyorduk. Yani böyle bir sarmal yapımız vardı Hareket Atölyesi'nin çalışmalarında. Bu çalışmalar belli bir doygunluğa geldiğinde de aslında işin dramaturjik yapısını çalışmaya başlıyorduk. Orada da yöntemimiz şuydu: çoğunluğu ikna edebiliyorsak hangi çalışmaların o yapının içine seçileceğine öyle karar veriyorduk. Eğer çoğunluk ikna oluyorsa seçiliyordu. Ama yine burada da fiziksel olarak denemeden anlayamıyorduk. Bazen dramaturjik olarak çok beğendiğimiz bir şey yine fiziksel alanda denendiğinde işlemiyordu ya da tam tersi. Dolayısıyla bu sarmal yapı o doygunluğa kadar devam eden ve sonrasında da dramaturjik seçimleri belirleyen bir çalışma yöntemi oluyordu. Genellikle kendi metinlerimizi oluşturduk ya da kolajlar yaptık. Yani kendi metinlerimiz ve daha önce yazılmış metinleri karıştırdığımız ana metinler oluştu. Bazen tamamen sadece hareket kurgusu üstünden ürettiğimiz işler oldu. Bazen çok daha melez yapıda, yani hareket, görüntü, ses, bütün bu tasarımın bir arada olduğu melez işler ürettik. Sonradan, çok sonradan bu aslında çalışma biçiminin device yöntemi olduğunu öğrendik.
Biz bunu aslında 99'dan beri Hareket Atölyesi topluluğu olarak yapıyormuşuz zaten. Dediğim gibi bu belirsiz alanda çalışıp aslında bilmediğimiz şeyi yapmak bizim için çok önemliydi. Ve tek bir temel prensibimiz vardı. O da belli tekniklerle aslında biçimlenmemiş bedenlerin kendi estetiğini araştırmak ve kendine ait o hareket gramerini oluşturmaktı. Her bedenin kendine ait dansını bulmaktı. Bu bizim için en temel prensipti diyebilirim. Şimdi daha çok öğrencilerimle hareket, imge, zaman ilişkisi üstüne araştırmaya devam ediyoruz. Akademik bir takım projeler yapıyorum. Örneğin Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nın arşivi üzerine çalışmaya başladık. Bir TÜBİTAK projesi aldık. İlk defa hayatımda başka bir sanatçının hareket kurgusunda dans ettim. Gizem Aksu'nun Hisler Arşivi işinde çalıştım. Çok şey öğrendim. Çok değişikti benim için. Kendim bir şey yapmak istediğimde de solo aslında bir araştırmaya devam ediyorum. Mesela solo diye bir iş yaptım 2023'te. Şimdi onu revize etmeye çalışıyorum. Bugüne kadar aslında hiç dışarıdan bir yapımcıyla çalışmadığımı fark ettim. Şans benim için şanslı bir şeydi. Tabii eşimin ve erkek kardeşinin Kaan Yücel ve Tolga Yücel'in yapımcı olmaları. Aile içinden yani çözdük o yapımcılık işini. Her zaman mesela çalışabileceğimiz bir stüdyomuz oldu Hareket Atölyesi'yle. Bunun ne kadar lüks bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. İstediğimiz zaman girdiğimiz, istediğimiz kadar çalıştığımız mekanlarımız vardı. Dolayısıyla biz hiçbir işimiz için aslında kendimize bir sınır koymadık. Mesela Hareket Atölyesi'nin yaptığı Kül Kadın çalışması neredeyse 3 seneye yayılan bir araştırmanın sonucudur. Böyle bir lüksümüz vardı yani aslında çalışırken. Tabii şimdi baktığımda yine tabii üniversite bünyesi içinde çalışıyor olmam büyük bir avantaj. Dediğim gibi buradaki hani stüdyolarımızı her zaman öğrencilerimle birlikte kullanabiliyoruz. Ama Türkiye için bu çok önemli bir tabii eksiklik. Sanatçıların prova mekanlarının olmaması, ekonomik olarak çok yüksek kira bedellerinin olması bugüne ait de büyük bir sorun. Türkiye'de özel tiyatrolar içerisinde ana akım dışında olup da uzun süreli, istikrarlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ender topluluklardan biri Hareket Atölyesi ve bu üretim biçimi de dahil olmak üzere tamamen ana çizginin dışında duruyor. Bu hem kumpanyanın bileşimleri üstünden söylenebilir. Profesyonel olarak tiyatro ya da danstan gelmenin koşullu olmadığı, ancak oradan geliyorsa da insanların içinde olabildiği, farklı yaş gruplarını bir araya getiren ve herkesin kendine ait özgün sesini duyurma olanağı veren bir yapılanma. Aslında doğrudan hiçbir zaman kendilerini feminist bir tiyatro içine yerleştirmeseler de aslında hakikaten idealize bir dişil üretim sürecini oraya getirdiklerini düşünüyorum. Ve aslında gösteriyi de odağa alırken kendi süreçlerini merkeze almaları. Yani gerçekten ikna olana kadar bir işi, seyirciyi buluşturmaktan imtina edebilmeleri de bence son derece dişil bir tavır. Bunu da ayrıca çok kıymetli buluyorum. Herkesin kendi sesini duyurabildiği o sahne metnine ulaşmakta kullanılan yöntemler aslında evet dünyada çok kullanılan belki bir yöntem olabilir ama bunu kendine ait kılarak var etmiş olmak ve duyduğumuz metinler ve oyunun dramaturjisinin bize bir yolculuğu sınırları keskin bir biçimde çizmeden verdiği için hem de özgürleştirme
olarak alıyorum ben bunu. Seyirciyi özgürleştiren bir şey. Bir derdimiz var, bu derdimiz etrafında buradayız ve aslında bunu düşünürken gösteri boyunca bir özgürlük alanı da açılıyor. Bunların tamamını çok kendine özgü, çok şahsına münhasır kumpanyanın Türkiye tiyatrosuna eklemlendiği yerde özel bir değeri olduğunu düşünüyorum. Nihayet değişmesi bulmuştum. Resmen benim içime bakıyordu, benim kendimi görüyordu. Boş evde soğuk kış gecelerini beraber yaşadık onunla. Bana hep dostlukla, iyilikle, sevgiyle baktı. Çok zamanlar gidip yüzünü tutardım. Gözlerini öperdim. Saçlarına değdirirdim ellerimi. Benim bakışlarımda da sevgi var. Ben de senin kendini görüyorum. Resminin yerine ben seveceğim seni. Artık ben var. Hayır hayır istemiyorum seni. Benim dünyama girmeye kalkma. Sonra merhametsiz yıkarsın onu. Resmim benim kendimden bir parça. Bırak ben onu seveyim. Sen sevmek isteme beni. Senin ellerini tutmak istemiyorum. Sonra çekersin o ellerini benden. Türkiye'de oyun yazım stratejileri genellikle daha klasik dramaturjinin içerisinden ilerliyor. Ve hareketle bu kadar iç içe olan bir tiyatral kavrayışta veya performatif kavrayışta metnin oluşma stratejisi tabii ki geleneksel formun dışında bir yerde duruyor. Suyun içinde duruyorsun ama kendini sudan çekmek istiyorsun. O eski salonda geceler dolusu duygu, hareket, temas seni geleceğe taşıdı. O gösteri uzay gemisi gibi değil mi? Bunlar birbirinden farklı parçalar olarak üretilebilir, yerleri bazen çalışma süreci içerisinde. Fakat bu sahne metni sabitlenmiş bir metindir ve bu metnin klasik dramaturji dışında bir yerden üretilmiş olması onun oyun metni olma değerini eksiltmez. Bilakis bu çağdaş dramaturjilerin içerisinde belki ta Eisenstein'dan Brecht'e hani o birbirine eklemlenebilen montaj tekniğiyle çalışılan o tek şeyin içine zincirin içine bir halka olarak yerleştirebiliriz bu çalışma biçimini. Öbür taraftan fiziksel çalışmalarda zaten karşılaştığımız bir yöntem. Yine de oluşan metin bana kalırsa okuruna da cümleler yani aktarabileceği cümleleri olan, derdi olan ve bu derdini ifade eden metinler olarak belir.